Ormanlar şüphesiz ki dünyamızın ciğerleridir. Bugün sizlere varoluş maksatları ve faydalarından ziyade yeni ormanlar yetiştirme ve orman çeşitliliğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ağaçlık alan ve orman arasındaki farkı kavramak gerekir. Ağaçlık alan, güneş ışınlarının yere daha fazla ulaştığı seyrek ağaç ve bitki örtüsünden oluşurken, orman ise daha fazla gölge bir zemine sahip sıklıktaki ağaçların oluşturduğu ve aynı zamanda bünyesinde çok çeşitli yabani hayvanları barındıran karasal alanlardır. Orman bakıldığında tek bir ağaç türünden oluşuyor gibi görünebilir. Kereste üretimi için insan eliyle dikilmiş olanları saymazsak, ormanlar daha ziyade her biri çevre ile farklı şekilde etkileşime giren birçok farklı ağaç türünden oluşmaktadır. Türlerin çokluğu daha fazla hayvan ve canlı zenginliğini oluşturduğu ve çeşitli kaynaklar ürettiği genel olarak kabul edilir. Bunun en büyük örneği ağaç çeşitliliğinin binlerce olduğu Amazon yağmur ormanlarıdır. Aynı zamanda dünyanın en büyük ormanı olan Amazon'daki toplam hayvan türünün 10 milyona yakın çıkması hiç de şaşırtıcı değil. Büyüklük açısından olmasa da Türkiye'den örnek verecek olursak ünlü Belgrad Ormanı 18 çeşit ağaç, yüzlerce hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Tabii çeşitliliğin de bir sınırı var. Dünyanın farklı bölgelerinde bulunan farklı ağaç türlerini alıp ait olmadıkları yerlere rastgele dikemezsiniz. Risk alıp yeni bir ekosistem oluşturmaya çalışmak yerine bölgeye özgü türler kullanılmalıdır. Böylelikle oluşturulan ormanların hayatta kalma şansı yükselirken aynı zamanda yerel hayvanlar tarafından kullanılması sağlanır. Yine de bölgede yeni tür bir orman oluşturulmak istenirse iklim koşullarına uygun ağaç seçimi başta olmak üzere gerekli altyapı çalışması sağlam yapılmalıdır. Ayrıca türlerin birbiri içerisine uzandığı komşu ormanları birleştiren geçiş alanları oluşturulması gerekir. Böylece hayvanların da doğal bir şekilde yeni bölgelere uyumu sağlanır. Şükür dünya hala birçok ormanlara sahip. Bu da demek oluyor ki var olandan örnekle üzerine koyup daha da iyisini yapabileceğimiz ihtimali bayağı bir yüksek. Unutulmaması gerek ki orman içindeki bitki ve hayvanlarla bir bütünü ifade eder. Misal kuşlar tohumlanmaya ve yayılmaya katkı sağlarken otçul hayvanlar yabani ot ve çalılıkların kontrolünü sağlar. Avcı yırtıcı hayvanlar ise diğer hayvanların nüfuslarını kontrol altına alır. Zinciri birçok örnekle bu şekilde genişletebiliriz. Geyik, deve, keçi, tavşan, tilki ve domuz gibi sonradan getirilen ve yerlisi olmayan birçok hayvan türünün bulunduğu Avustralya'da ayı, aslan, kurt gibi büyük yırtıcı hayvanlar yoktur. Bu da onların hızlı ve aşırı çoğalmasına sebep olurken yerli bitki ve hayvan türlerine de büyük tehdit oluşturuyor. Park ve bahçelerimizde yeşil çimenlerin kapladığı zeminler havalı, hoş görünse de orman içerisinde durum çok farklı. Hızlı büyüyen çimenlerin yoğun olarak kapladığı alanlarda güneş ışınlarının zemine ulaşması güç olur. Bu ortamda da ağaç tohumlarının filizlenme oranı maalesef düşer. Çimlerden daha yavaş büyüyen fidanları ise boğar. Kendini yenileyemeyen orman yavaş yavaş seyrelmeye başlar ve yıllar içerisinde yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalır. İşte taze filizleri bayılarak yiyen geyik ve keçi gibi hayvanların aşırı üremesi duruma pek de yardımcı olmaz. Yani her yönden ekolojik dengeyi gözetmek elzemdir. Yeşil Çin Seddi insanlık tarihinin en büyük ağaç dikme projesidir. 1978'de başlayan ve 2050 yıllarında tamamlanması planlanan proje kapsamında 4500 kilometre uzunluğundaki bir alan ağaçlandırılmış olacak. Çin'in projedeki amacı bir kısmı da Moğolistan'da bulunan Büyük Gobi Çölü'nün genişlemesinin önüne geçmek. Çöl, rüzgar ve mevsimsel değişimlerin etkisiyle yılda ortalama 3600 kilometre kare alanı yaşanmaz çorak arazilere dönüştürüyor. Bu inanılmaz büyüklükte bir alan. Gobi Çölü'nden kalkan toz bulutları başkent Pekin'e kadar ulaşmaktadır. Ekonomik kayıp ise yıllık 31 milyar dolarlara varmakta. Hırsız sanayileşme ve dengesiz şehirleşmenin bir sonucu olan bu ekolojik felaketin birincil sorumlusu tabii ki yine insanoğlu. Fakat videomuzun ana konusu olmadığı için detaylara girip konuyu uzatmaya gerek yok. Peki projedeki son durum nedir? İlk yıllarda hızlı büyüdüğü düşünülerek Çin kavağı denilen bir ağaç türü kullanıldı. Tek bir çeşit olarak ekilen bu ağaçların büyük bir kısmı yıllar sonra susuzluk sebebiyle öldü. 2000
2000'li yıllara gelindiğinde araziler bu sefer ağaç çöllerine dönüşmüşken proje 20 yıl geriye gitti. Daha sonra farklı modellerle çeşitlilik artırılmaya çalışıldı. Bugün ormanlaştırma çalışmalarındaki istenilen sonuçlara ulaşılmamışsa da çölün genişleme oranı büyük ölçüde yavaşlatıldı. Tabi bu uç noktalarda bir örnek. Tarihte inşa ettiği Büyük Çin Seddi ile akınları durduramayan Çinliler bakalım zaman içinde Yeşil Çin Seddi ile Gobi Çölü'nü durdurabilecekler mi? Son olarak cevaplamak istediğim soru, oluşturulmak istenen ormanın türü ne olmalıdır? Açıkçası bunun cevabı bütçe ve öngörülen projenin amacına bağlı. Dünya genelinde biyolojik çeşitliliği desteklemek istiyorsanız o zaman yağmur ormanlarına odaklanılması gerekir. Malum son birkaç yüzyılda genellikle Güney Amerika'daki Amazon ormanları ile yine Güney Asya ve Endonezya bölgesindeki yağmur ormanlarının büyük kısımları tarım, sanayi ve şehirleşmeye kurban gitmiştir. Türkiye için konuşmak gerekirse doğal şartlarda %75'i ormana elverişli olduğundan aslında imkanlar tamamen lehimizedir. Bin yıllardır medeniyetin merkezi olduğu için insan faaliyetlerinden ötürü günümüzde mevcut oran ancak %27 civarındadır. Yani saha geniş ve bahaneye yer yok. Çalışması iyi planlanan bir projenin başarılı olmaması için hiçbir sebep yok. Türkiye'de birçok ağaç ve orman türü mevcut. Yeter ki biz duyarlılıkta samimi olalım. Söz konusu doğamız ise ideolojilerimiz için değil, geleceğimiz için kaygı duyalım. Bu derlemedeki maksatım haşa işinin uzmanlarına hitap etmekten ziyade mevzuyu en kısa haliyle özetleyip ilgisi olan insanlar için fikir sahibi olabilmeleri adına en azından bir başlangıç noktası oluşturabilmekti. Görüşmek dileğiyle, selametle.